çölü düşünün. Şöyle bir çöl düşünün. Bak şöyle seçili. Şöyle bir çöl düşünün. Çölün ortasında böyle buralarda evler var. Bu evlerde zamanında medeni olmadan direkt zaten karşıyı veriyor bize ve hiç şaşmıyor. Şu an altın modunda. Bakın ilerliyorum. Aradığım zaman görüyor musun? Bakın burada şöyle. Burada yeni maceraya hoş geldiniz. Arkadaşlar yine kayıp medeniyetin tam ortasında değerli olan metalleri geziyoruz. Aynı zamanda kayıp tarihte inanılmaz keşifler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar yazmışlar yorumlarda. Onların yorumlarına da cevap vereyim kısaca. Şimdi arkadaşlar buraları yıkıyoruz falan. Şimdi buralar zaten terk edilmiş köyler. Yani burada bir yaşam alanı yok. Yıllar önce terk edilmiş, gitmiş buralar. Zaten her yer yıkılmış yani. Harap olmuş. Biz de bu harap olan noktalar içerisinde değerli metaller dedim ya az önce de güzel keşifler yapmaya çalışıyoruz. Yorumlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Tabi bu da dış cepheyi bilmediğiniz için bu şekilde yorumlar yapıyorsunuz. Onu da tabi görmemek lazım. Şimdi burada mineral, altın, daha doğrusu altına yakın metaller aramaya çalışıyoruz. Ki bu biraz değer olarak, maddi değer olarak bir şeyler kazanmaya çalışıyoruz açıkçası. Şimdi geçen videoda şöyle gösterdim. Burayı açtık. Burada böyle bir kolye tarzı bir şey bulmuştuk hatırlıyorsanız. Şimdi şu arada da bir sinyalimiz vardı. Videoda hatırlayan arkadaşlar olur. Bakın buraya da çarpı bırakmıştım zaten. Gördüğünüz gibi. Burada da bir malzememizin olduğunu söylemiştik. Şimdi tekrardan bir alan taramayla bakma sebebim şundan dolayı arkadaşlar. Buralar biraz böyle zamanında terk edilmenin biraz da öne çıktığı anlarda böyle çok cinli hikayeler olmuş biliyorsunuz. Cinli hikayelere bazı arkadaşlar inanmasa da bunlar gerçek görüyoruz. O yüzden cinli olaylar olunca böyle buraları terk etmişler. Gitmişler, buralara gelen giden yok yani. Böyle bir çöl gibi düşünün. Şimdi biz bölge olarak gösteremiyoruz biliyorsunuz bazı koşullardan dolayı. Çölü düşünün. Şöyle bir çöl düşünün. Bakın şöyle size çizeyim. Şöyle bir çöl düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Çölün ortasında böyle buralarda evler var. Bu evlerde zamanında medeniyetler yaşamış ve terk etmiş. Altın modundayız dedik. Bir sinyallerimizi ölçelim tekrardan. Altın modunda bu şekilde. Şöyle tam malzemenin çıkmış olduğu noktada. Bakın direkt zaten karşıyı veriyor bize ve hiç şaşmıyor. Şu an altın modunda. Bakın ilerliyorum. Tam böyle manyetik alana girdiğimiz zaman bakın bu arada dönmeye başlıyor. Sağlıklı bir şekilde. Görüyor musun? Bakın yukarı doğru kaldırıyorum. Hala dönüyor. Çünkü burada şöyle düşünürsek bu şekilde bir manyetik alan, yani metalin oluşturmuş olduğu manyetik alanın içerisine girdiği anda ne yapıyor? Otomatikman alan taramanın sistemine yakalanıyor ve bu şekilde alan tarama buradaki metali veya metalleri yakalamaya çalışıyor arkadaşlar.
Bir de şöyle ufak bir hatırlatma yapayım size. Arkadaşlar, yani tabi bu sizin tercihiniz. Bunu biz karışamayız. Doğal olarak herkes parasını verir, cihazını alır, kullanır bir şekilde. Kimse kimseye bir şey diyemez. Hakkı yok çünkü. Şimdi biliyorsunuz piyasada şöyle bir, hani böyle abartmadan anlatayım. Şöyle kare şeklinde bir cihaz var. Biliyorsunuz bu kare şeklinde cihazların sağında solunda 2-3 tane düğme var. O kadar. Zaten hepsi aynı noktadan çıktığı için hepsi kare. Bilmiyorum o da neden düşünülmemiş mi, yoksa aynı noktadan çıktığı için hep kare kare çıkarmışlar ve hepsi işte o benim cihazım daha iyi, bu benim cihazım daha iyi, işte o benimki daha iyi çekiyor, bu benimki daha iyi çekiyor falan. Biraz inceledim ben o konuları açıkçası. İncelediğim zaman baktım ki o cihazların hepsi aynı bir noktadan çıkıyor. Sadece üzerindeki markalar değişiyor. Ve söylemeye bile gerek yok. Saçma sapan makineler diyebiliriz. O yüzden ben size tavsiyem, her zaman bütün videolarımda tavsiye ettiğim tek şey vardır. Biliyorsunuz, bir cihazı alacaksanız veya bir cihazı alıp kullanacaksanız, test edecekseniz, gitmiş olduğunuz üretici firmaya, tabi bu üretici firmalar bugünlük, yarınlık veya öbürkü günlük olmasın, onlara bir kere dikkat edin. Böyle gelmişi ve geçmişi çok kuvvetli olan firmalardan alın ve test edin arkadaşlar. Bu cihazları almadan önce test edin. Bunu da niye bu şekilde anlattım, onu da söyleyeyim. Çünkü bazı arkadaşlar yorumlarda çok anlatmamı istediler, bahsetmemi istediler. Böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi konumuza dönelim tekrardan. Burada altın modunda bir sinyalimiz var dedik. Hemen bir de oksit modunda sinyalimize bakacağız. Bu şekilde. Oksit modunda bir sinyalimize bakalım. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben cihaz üretmiyorum. Ve cihaz satışı da yapmıyorum. Bunu da her zaman dile getiriyorum. Ben üretici firma değilim. Ben alırım. Kafama yatarsa kullanırım. Sağlıklıysa kullanırım. Bu şekilde sizlere tavsiyede bulunurum. Ha, alıp almamak da sizin kendi özgür iradeniz. O da size kalmış. Şimdi oksit modundayız dedik. Oksit modunda bu şekilde yine elimizi sabit bir şekilde tutuyoruz. Bakın arkadaşlar, rahat bir şekilde buradaki malzemeyi görüyor. Gördüğünüz gibi bakın, oksit modunda biraz daha yanaşmam gerekiyor ama anten çarpıyor. Bu oksit modunda da görüyor. Yani buradaki malzemenin oksit ve çürüme noktasında, yani manyetik alan oksit gaz aşamasında daha bir rahat bir şekilde görüyor oksit modunda da. Şimdi bu alan taramamızı şöyle şuraya bırakalım arkadaşlar. Hemen cihazımıza gelelim. Cihazımızda yine kullanmış olduğumuz cihazımızı bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu cihaz her zaman söylediğim gibi 1,5 metreye kadar bir algılama yapıyor. 3 tane başlığı var. Yeraltı görüntüleme yapabiliyorsunuz. Ve sağlıklı bir cihaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu kullanmamın sebebine gelince onu da bir açıklama getireyim sizler için. Arkadaşlar şeyde, piyasada o kadar çok cihaz var ki, biliyorsunuz hepsi saçma sapan cihazlar. Adam orada test yapıyor. Gidiyorsun. İşte 1 metreden çekiyor, 1,5 metreden çekiyor, 70 santimden çekiyor gibi falan, böyle bir sürü hikayeler var. Ama sahaya geldiğiniz zaman, yani orada vitrinin içerisinde çekmesi önemli değil. Önemli olan sahada cihazın stabil çalışabilmesi. Varsa var, yoksa yok gibi bizlere fırsat sunmasıdır. Şimdi bu cihazda ben kendi kullanım deneyimlerimden bahsedecek olursam, stabil çalışabilen bir cihaz. Yani cihazın stabil çalışabilmesi çok önemli bir şey. Bunu söyleyeyim arkadaşlar.
cihazı test ettikten sonra arazide de testlerini yapın. Almadan önce. Bak bunu çok güzel bir şekilde söyleyeyim size. Çünkü cihaz stabil çalışmadığı zaman arazide kafayı yersiniz. Her tarafı açarsınız ondan sonra. O yüzden şöyle bir açık mı cihazımız da? Açık. Hemen gel şöyle gösterelim. Bir dedektör moduna girelim. Dedektör modundan cihazımızı bırakalım. Bu şekilde kendi topraklamasını, kendi bütün ayarlarını stabil bir şekilde yapıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi geçen videomda da bahsetmiş olduğum gibi bakın şöyle aradığım zaman gördünüz mü? Bakın burada şu araya git. Burada net bir şekilde stabil bir şekilde bak stabil bir şekilde size malzemenin olup olmadığını rahat bir şekilde söylüyor. Getirdiğiniz zaman gördünüz mü? Şöyle ekranı tutayım. Bak net bir şekilde yüzde bak %45 %50 değerli bir metal diyor. Bak %60 %70 demiyor. %40 %45 değerli bir metal diyor. Anladın mı? Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın böyle baktığımda hiç ötme veya bir abuk sabuk işaret şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Bakın arıyorum her tarafı bu şekilde. Hiçbir ötme veya stabilizasyon bozukluğu yok arkadaşlar. Malzemenin üzerine geldiğim zaman var. Geçtiğim zaman hiçbir şekilde bir şey yok. Bakın bu aralar şöyle söyleyeyim. Şu cihazı bir kapatayım. Şimdi bu taşların içerisinde o kadar metal artıkları var. O kadar mineral artıkları olmasına rağmen bak şu siyah taşlar var ya, yaklaştır biraz şöyle. Şu siyah taşlarda çoğu dedektörler saçmalar. Çünkü içerisi mineral dolu bunların. İsterseniz bir testini yapın. O yüzden kullanmış olduğumuz cihazlar çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Sağlıklı cihazlar kullanın ve kendinizi yormayın. Boşa da çabalamayın diye bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdi şu arada bir sinyalimiz var. Geçen videoda da baktıysanız zaten buraya çarpıyı koyan benim. Bir orada bir burada diye belirlemiştim. Şimdi burada yapmamız gereken önce şu taşı bir çıkaralım. Bir çıkaralım. Ondan sonra içine doğru gideceğiz. Buradaki metal neyse beraber çıkarıp paylaşacağız. Şimdi şu arayı böyle bir açalım, tamam mı? Bu aradan başlayalım. Ellerinizi yormadan. Değil mi? Nereye bakalım? Çıkaralım. Şu tarafa gel. İyi bir şey çıksa bari ya. Hı? Bak
şuradaki işareti görüyor musun? Hı hı. Bak hep bir şeylerin olduğu taşların arkasında Hı. böyle işaretler var. Bak onda da İlla ki vardı. onlar da bir bellek bırakıyor yani. Adam geri bulabilmesi için büyük ihtimal bir işaret bırakıyor. Görüyor musun saman? Bunu da alalım. Dikkat et. Şimdi şu nedir o? Şu alalım. Tövbeyi biraz. Etrafını temizleyelim. Ona göre geçen biri yorumda yazmıştı kameraman yok. Kameramanın yerine ben geleyim diye. Hı? Yok. Bu sefer yerimi kimseye vermeye niyetim yok. Hı? Kameraman dedim izine çıktı tatile gitti. Hı? Evet, arada tatil iyidir. Değil mi? Aynen. Taş iyi kalmış ama. Görüyor musun? Bak şu taş şu. Şu var ya bak. Evet arkadaşlar, bakar mısınız nasıl bir oyuklar? Bak şuralar bak şura. Var ya bak. Bura. Az geri dur bakayım. Oynayacağım abi deneyelim. Dikkat et de şu taraftaki de Geliyor. tepemize düşmez. Geliyor. Yavaş. Dikkat et. Geliyor. Kaç kaç. Evet, işaretli taşı çıkardık. Çıkardık bakalım. Şimdi şu taşa şöyle bir bakalım. Mantar nerede? Biz de yerlerini bir inceleyelim arkadaşlarla. Bakayım. Herhangi bir ses yok, taşa bakalım. Var mı bir şey? Şöyle indirelim. Bir şey yok. O zaman burada. Orada olabilir. Şurayı bir temizleyelim. İşte bir açalım şurayı. Böyle. Görüyor musun adamlar kaç bin yıl önce koydukları her şey burada. Böyle bir şey gördün mü? Daha önce. Hı? Görmedim. Ya benim anlamadım, bu samanlarda hani çürüme falan bıraktıkları şeyler, hani çürümedir, odur budur. Ya işte ama Kendini şöyle bir korumaya şey, mı alıyor yani? şöyle bir şey var bak şimdi. Şimdi eski medeniyetler bunları yaptılar ya. Hı hı. Sonradaki medeniyetler yani onların arkasından gelen medeniyetler var ya. Evet. Onlar da ne yaptı? Buraları kullandı. Anladın mı? Buraları kullandı. Ya kırılan, dökülen yerleri tamir etti. Anladın mı? Ondan sonra kullandı o şekilde. Ama bunlar çok eski yapılar yani böyle. Şimdi bu şekilde böyle yapı var mı? Hep beton. Değil mi? Ama en sağlıklısı da bak şu anki, yani bu çamurla
Öyle. Saman karışımı eski taş evler. Aynen öyle. Adamlar ne süper yapılar yapmışlar ya. Şunlara baksana. Bakayım. Şöyle bir tarafa doğru gelelim. Yavaş git. Üstümüze duvar çok mu? Ağır ağır yapalım da üstümüze göçmesin. Değil mi? Ben de işte o ortam öyle bir yerde çıkıyor ki bak bu orta kısım yani üst taraf düşebilir diye korkuyorum. İki taraf da düşebilir. Tek taraf da düşebilir. Şimdi çok toz var ya. Evet. Değil mi? Çok kilo. Ha. Burada ne varmış? Güpürüyor mu? Güpürüğüne benziyor ama güpürüğü değil. Şu oraya doğru gidelim bakalım. Hep bir toz var ya. Bakın. Evet. Tozun olması normal değil mi? Niye? Hep samanlık, taş, kum, toz gibi evler. Taş evler yani. Diyorsun ha? İşte bunlar zamanında neydi? Neydi? Ha? Hadi bakayım cevapla. Neydi? Eski insanların Hayır. Hangi dönem uğraştı bu taş işleriyle? İlk dönemler. Şeyden sonra, Bizans'tan sonra. Kim uğraştı? Osmanlı yani. Hayır. Osmanlı da uğraştı da en çok uğraşan Ermeni ve Yunan dönemiydi bu taş işleriyle. Taş evleri. Tabii. Tamam. Taş ustalığını yapanlar. Sonra Bizans'tan geçti zaten onlar, anladın? Hmm. Ondan sonra Osmanlı'da da yapan ustalar vardı, taş ustalar. Mesela Mimar Sinan neler yapmış? Böyle 7 düvele dans ettirmiş. Anladın? Ünlü bir mimar. Ama Mimar Sinan'ın da ustaları genelde kitabını okudun mu sen hiç? Hayır. Mimar Sinan'ın ustaları genelde Taş. Ermeni ve Yunanlılar. Yani Türk de var ama Osmanlılar da var ama Osmanlılar o zaman zengin. Zengin bir medeniyet, anladın mı? Onları usta olarak kullanmışlar zamanında. Tabi bilmiyorum arkadaşlar, yani ben okuduğum kadar anlatıyorum, hani bazı arkadaşlar çıkıp diyecek yok şöyleydi Tabii böyleydi. canım. Eksik Bak mesela şu taş, görüyor musun şu taş? Bak bu taş ne? Az geri dur. Bu taş su kenarlarında bulunan taşlar. Neydi bu taşın ismi ya? Bir ismi vardı bu taşlar. Keve. Melemez taşı mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Öyle bir ismi vardı arkadaşlar. Hatırlayamadım şu an ama. Ben taşlar- keven taşı diye biliyorum ama sen Ha. belki o taşla çok oynuyor. Bak. Bak dökülüyor çünkü. Görüyor musun? Yani bu su kenarlarında bulunan taşlar genelde. Ama buraya nereden gelmiş? Deniz dikkat et. Yukarılarda uçabilir üstümüze. Nereden gelmiş? Kimler getirmiş? Bak mesela bu eski ne bu? Eski kamışlar. Böyle su kenarlarında olan kamışlar var ya. Onlardan örtülmüş. Bak şunlar var ya, şunlar bak. Su kenarından gelen kamışlar onlar. Gördün mü? Kamışları. İşte onlar hep su kenarında. Demek ki zamanında buralarda su varmış. İlla ki vardır yani. Anladın mı? Zamanında varmış demek ki. Çekilmiş. Şimdi bitmiş yani.
şuna. Şu enteresanlığa bak ya. Non de Dieu. Aha. Gel bak bak. Kafası çıktı burada, görüyor musun? Oo. Bak. Şu güzelliği görüyor musun? Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Nerede arıyoruz? Nerede çıkıyor? Şu tarafa git bakayım. Bekle. Görüyor musun arkadaşlar? Şu değere bak, değere. Nasıl yanıyor bak, görüyor musun? Çıldırıyor. Bakalım bak, şu taşın arkasında. Biz sinyali buradan aldık zaten. Evet. Aşağı yukarı şu kaya vardı. Şöyle buradan almıştık. Demek ki bunun arkasındaymış. Altına doğru. Bak yine yanılmadık, görüyor musun? Yine doğru yönü bulmayı başarabildik. Evet. Ha. Öyle. Görüyor musun bak. Gerçekten güzel bir şey bulduk. Yavaş tozun Dur. içinde. Ha, tamam. Görüyor musun? Ver bakayım şunu bana. Ağzımız yüzümüz toz oldu ama. Bak. Gördün mü? Güzelliğe bak, güzelliğe. Wow, gerçekten harika. Görüyor musun? Uf, bak. Fırladı çıktı. Tut bakayım. Böyle bir kubbe gibi, görüyor musun? Evet, harika Bak bir buralar şey ya. Osmanlı dönemi tarihi de olabilir ha. Bak görüyor musun bunlar? Cami kubbesi gibi değil mi? Evet. He? Ya bakar mısın? Cami kubbesi şöyle koyduğun zaman bak. Cami kubbesi gibi aynı. Şöyle bir tut bakayım elimle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu güzelliğe bakın. Ağır mı? Bayağı doğru yani. Dur bakalım şimdi. Bakın. Güzelliği görüyor musun? Her tarafından fışkırıyor. Dur bakayım. Bunu kapatalım şimdi. Şöyle bir bırakalım. Malzemeyi bulduk nasıl olsa. Şöyle gel bakalım. İçerisinde ne var? Şu taraftan göster. Daha rahat şey yap. Görsünler arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. İç tarafını doğru açıyorum. Bakın hiç şeyine dokunmadım. Görüyor musun? Bakın burada ne var? Taş var. İki taşın arasında kalan dolma bölge dediği noktaya buraya koymuş. Güzel bir şekilde. Bakın içerisinden de of. Şunlara bakar mısın? Neymiş ki bu? Koyuyor şimdi. Hı? Bak bu kırılmış bence. Bak görüyor musun? Bak bu böyleymiş. Gördün mü? Başka ne var? Çok merak ediyorum şu şeyi Oo çıkarsın bak artık. görüyor musun? Ne var işte. Oksitlenmiş ya. Bunlar altın değil ama yine de güzel. Parçalar gibi. Oo bak. Görüyor musun? Küpe mi bunlar ne? Evet, kolyucu mu küpe mi? Başka ne var? Ha, bir tane daha var. Bunlar küpe galiba. Büyük ihtimal. Küpe. Başka bir şey var Kim mı? bilir kimin takılarını. Dur bakayım, tut şunu. Şunu da bir çıkarayım. Oynuyor zaten. Görüyor musunuz arkadaş? Şu güzelliğe bakar mısınız? Müthiş. Bak bu da bunun kubbesi büyük ihtimal, aynen. Görüyor musun şunu? Hı? Şu güzelliğe bak. Harika değil mi? Evet. Çok hoşuma gitti. Tam bir tarihi eser. Şuna bak. Vaa, gerçekten Arkadaşlar çok süper. Görüyor musun bak, Osmanlı'nın bu cami türlerinde kullanılmış olduğu şeyleri, amblemlerden bak. Değil mi? Şuna bakalım. Bak bunun üzerinde bir taş var. Şurada kırmızı bir taş var. Gördün mü? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel böyle esrarengiz eserler çıkıyor. Ha, bak gel. Osmanlı mührü var, bak görüyor musun şunun üstünde? Osmanlı mührü.
Zaten Osmanlı takılarına benzettim ben de. İlk başta da Osmanlı takı. Şurayı gördüm ya. Evet. Şu şeylere bak yanındaki. Direkt dedim Osmanlı'ya benziyor. Wow. Gerçekten müthiş. Arkadaşlar. Deniz hangisini bana hediye edeceksin? Hangisini istiyorsun? Hangisini edeceksin? Hiçbirini veremiyorum. Ne oldu? Gördünüz mü arkadaşlar? Hangisini istiyorum diyor. Hiçbirini vermiyor. Şu Hadi ortası, gene bir tane veririz. ortası kırmızı taş Arkadaşlar olan da- görüyorsunuz yine mükemmel malzemelerle finali yaptık. Çok güzel bir Osmanlı. Bilmiyorum bunun ismini ama çok Ben de bir şeye benzetemedim. yani. Osmanlı dönemine ait güzel bir eser. Böyle tunçtan yapılmış. Bakın şöyle göstereyim. Tunçtan yapılmış. Her tarafı motifli, işlemeli. Çok güzel bir eser. Yine Osmanlı takılarından birkaç küpe, işte ne bileyim Kolye yüzük, ucu. kolye ucu. Burada kırılan noktalar var. Bu şekilde güzel bir keşif yapmayı başardık bu videoda da. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Bizleri takipte kalın. Bütün güzel keşifleri beraber yapalım diyoruz. Hoşça kalın, selametle kalın.